Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılından beri işsizlik, maddi, sosyal yardım alan anne ve oğlu, değerli izleyiciler, Avusturya'da ikamet ediyorlar kendileri ama çoğunlukla 2021 senesinden beri Türkiye'de yaşıyorlarmış. Bakın neler olmuş, neler bitmiş hemen bu haberde. Bu habere başlamadan evvel biliyorsunuz Avusturya'da gene aynı buna benzer bir haber vardı. Sosyaldan yardım alan bir aile Türkiye'de malı mülkü hatta kiraya verdikleri daireleri vardı. Bu da tabii ki ortaya çıktı ve bütün aldıkları yardım olarak aldıkları euroları mecburlar şimdi tıkır tıkır geri ödemeye hem de faizinden beraber. Şimdi müsaade ederseniz şu habere kısadan bir bakalım. Ondan sonra da değerli izleyiciler haberlere devam. 6 aydan fazla Türkiye'de yaşayan anne ve oğlunun haksız yere işsizlik parası aldığı ortaya çıktı. Hele şimdiki teknikle değerli izleyiciler yani bunu ortaya çıkarmak çok kolay. Avusturya Tirol Eyalet Polis Müdürlüğü'nün Elpede Tirol yürüttüğü geniş çaplı bir soruşturma sonucunda Kufstein bölgesinde yaşanan 4 büyük dolandırıcılık olayı çözüme kavuşturuldu. Ama bakın enteresan tarafı bu hanımla oğlu nasıl yakalanmış bakın. Bu vakalardan birinde 58 yaşındaki işsiz bir Avusturya vatandaşı kadın, Avusturya vatandaşlığına geçmiş ile 25 yaşındaki oğlu 2021 yılından bu yana işsizlik sigortasından ödenek alıyordu. Ancak anne ve oğlu bu süreçte çoğunlukla Türkiye'de ikamet ettikleri, tabii ki Türkiye'de daha ucuza yaşadılar sanıyorum, ettikleri bunu ise yetkililerden gizledikleri belirlendi. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun AMS gelen anonim bir ihbar. Değerli izleyiciler, herkesin çoğu kişinin herhangi bir yerde bir köşede muhakkak bir düşmanı vardır. Bunu unutmayın. Bir ihbar üzerine şüphelenip pasaportlarını talep etmesiyle anne ve oğlu aynı gün içinde pasaportlarını kaybettiklerini bildirdi. Bak, uyanıklık yapıyorlar. Tabii ki pasaportta damgalar, mühürler olduğu için değerli izleyiciler, pasaportu çöpe atsan ne fark eder? Sınır kapılarında sisteme giriyorsunuz. Bunu Interpol çıkarabilir yani. Hangi tarihte girdin, hangi tarihte çıktın yani hiç problem değil. Yani şimdi hele hiç problem değil. Savcılık talimatıyla yapılan ev aramasında kayıp olarak bildirilen pasaportlar oğlunun evinde ele geçirildi. Yani bizim pasaportları kaybettik dedikleri oğlunun evinde pasaportları kontrolde bulmuşlar, görüyorsunuz. Böylece uzun süredir haksız biçimde alınan işsizlik ve hastalık yardımları somut biçimde kanıtlanmış oldu. Anne ve oğlun Türkiye'deki ikametlerini gizlemeleri nedeniyle AMS ve Avusturya Sağlık Kasası'nın ÖGK 5 haneli bir maddi karara uğradığı açıklandı. Şimdi değerli izleyiciler, annesi ve oğlu Avusturya'da yaşayanlar bana yazabilirsiniz. Ayda ne kadar işsizlik parası alıyorlar? Hadi diyelim 1500 eurodan hesaplarsak ikisi 3000 euro yapar. 3000 euro yapar. Hemen hesaplıyorum değerli izleyiciler. 3000 euro 4 sene aldı 48 aydan. Bakın geri ödeyecekleri para faizinden beraber anne ve oğlu artık iş bulurlarsa iyi olur. 144.000 euro geri ödemeleri lazım takır takır ve Avusturya bu parayı alır, bana inanın. Sırf Avusturya değil, Almanya'da alır. İsviçre zaten alır. Hiç gözünün yaşına bakmaz. İsviçre'yi terk etmen lazım. Kaçman lazım. Kaçman lazım. Çalışmaman lazım. İflas etmen lazım. O zaman belki almaz. Burada privat konkurs deniyor. Burada privat konkurs yapmak için en az 5000 frank lazım. Ona da para lazım. Privat konkurs yaparsan belki almazlar. O zaman alamaz. Privat konkurs yaparsan alamazlar. Veyahut da ülkeyi terk edeceksin, kaçacaksın. Afrika'nın ormanlarında mı yaşayacaksın? Nerede yaşayacaksın bilmiyorum. Öyle şeylere pek aklım ermiyor. Yalnız aklım şuna eriyor değerli izleyiciler.
ne bileyim, üzgünüm. Bu konuda ben çok üzgünüm. Vatandaşlarımız hep böyle nereden nasıl para çarparım, nasıl yaparım, çalışmadan nasıl yaşayabilirim, hangi ülkeden, nedense maalesef çok üzgünüm değerli izleyiciler. Kafamız bizim kafamız böyle şeylere herhalde daha fazla çalışıyor. Yani şimdi kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum. Hak eden alsın, yardımını alsın. İşsizlik sigortası işsizlik insanlar için yapılmış. Hastalık sigortası hasta olan insanlar. Kimin hakkı neyse alsın. Ama durup da böyle sigortaları, ülkeleri sömürmek de ne bileyim Müslümanlara yakışmaz diye düşünüyorum. Haklı mıyım, haksız mıyım? Yani şimdi lütfen yani madem Müslüman olarak yaşıyoruz, Müslümanız ama Müslüman öyle yanlış yerden yanlış para yemez. Benim bildiğim o. Yani bu günahtır değil mi? Haramdır. Yani sen onu alnının terinden kazanam. Tamam bak, işsiz kalabilirsin. Ama sen işsizlik para al. Türkiye'de belki dairen vardır. Orada yan gelip yat. Oh, Avusturya ülkesi sana paranı ödüyor. Bana sorarsanız bu Avusturya'ya yapılan büyük bir haksızlık. Çünkü Avusturya'da o işsizlik sigortasına para ödeyen yine vatandaşlarımız var. Bu sefer onlara karşı yani bir kötülük yapmış oluyorsunuz. Bu benim görünüşüm. Şimdi burada da İsviçre'de de bunu birisi yaparsa, burada İsviçre'de işsizlik sigortasını ödeyen bütün insanları kazıklamış oluyor. Öyle olmuyor mu? Öyle oluyor. Değerli izleyiciler, buna benzeyen olaylar daha da fazla artacak. Bakın tekrar söylüyorum. Artık vardır. Türkiye'de malı mülkü olan, tabii ki dairen vardır, onu başkasının üzerine yapabilirsin ama böyle konularda dikkat edin. Sosyal yardım alacağım diye bugün iyi olursun kendi kardeşinden, yarın kötü olursun. Yani demek istediğim, malını mülkünü başkasının üzerine yapabilirsin sosyal yardım alacağım diye ama değerli izleyiciler, yani yarının öbür günün ne olacağını bilmiyoruz. Bugün bakın bu vatandaşı da anonim bir ihbar gelmiş. Muhakkak tanıdıklarındandır. Ya koludur, ya komşudur, ya akrabadır, ya iş arkadaşıdır, eskiden beraber çalıştığı muhakkak demiştir. Ya ben her gün sabahın köründe işe gidiyorum. Siz de oh her ay güzelce para alıyorsunuz, yan gelip yatıyorsunuz. Bir telefon etmiştir, ihbar etmiştir, böyle böyle demiştir. Ve değerli izleyiciler, zaten artık bundan sonra böyle konularda daha titiz olacaklar, biliyorum. İsviçre'de aynı, Fransa'da aynı, Belçika'da aynı, Almanya'da aynı. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Belki sizin de tanıdığınız vardır, düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Yorumlar açık. Daha fazla vaktinizi de almayacağım. Bakın bu dünyada neler dönüyor. Her neyse, en sonunda yine sağlık. Sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.